Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. 3 adet orta boy patatesin kabuklarını soyalım. Videoda gördüğünüz gibi patatesin yaklaşık yarı yerine gelecek kadar bir kesik atalım. Kalınca dilimler halinde dilimleyelim. Bakın gördüğünüz gibi kalınca bir dilim oldu. Burada da 1 adet kırmızı kapya biber ve 3 adet sivri biberim var. Yıkayıp iyice kuruladım. İçini temizleyelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ince uzun şekilde kesip hazırlayalım. Yeşil biberi de aynı şekilde iç tohumlarını temizleyip ince uzun şekilde keselim. Tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Yağ eridikten sonra üzerine patatesleri ekleyelim. Daha sonra tavanın kapağını kapatalım. Kısığa yakın orta ateşte ara ara kontrol ederek kızarmalarını sağlayalım. Patatesler yumuşayana dek pişirmemiz yeterli olacak. Fazla kızarmasını beklemeyelim. 2-3 dakika sonra kapağını açalım. Üzerine biraz tuz serpiştirip patatesleri ters çevirelim ve yine diğer taraflarına da tuz serpiştirerek tekrardan tavanın kapağını kapatalım. Ara ara kapağını açarak patatesleri çevirelim. Dediğim gibi patatesler yumuşayana dek pişirmemiz yeterli. Patatesler gördüğünüz gibi hafifçe kızardı ve yumuşadı. Üzerine önceden doğrayıp hazırladığımız kırmızı ve yeşil biberleri ekleyelim. Biberleri de ara ara çevirerek videoda gördüğünüz gibi kısık ateşte hafifçe kızarmalarını sağlayalım. Biberlerimiz de hafifçe kızardı. Üzerine dilediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Ben 3 tane yumurta kırdım. Yumurta ve diğer malzemelerin miktarını kişi sayısına göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Üzerine yine biraz tuz ve karabiber serpiştirelim. Bu aşamadan sonra kısık ateşte pişirelim. Yumurtayı kaşıkla birazcık dağıtalım. Kısık ateşte tavanın kapağını kapatalım. Harika kahvaltılığımız servis için hazır. Beş adet orta boy patatesi yıkadım. Üzerine geçecek kadar su ekleyip patateslerimi haşlıyorum ve daha sonra kabuklarını soyup patates ezeceği ile iyicene eziyorum. Daha sonra üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve iyicene karıştırıyorum. Yani yoğuruyorum diyebiliriz. Koyu bir kıvam alması gerekli. Bakın bu kıvamı alana dek nişasta ekleyebilirsiniz. Telli peyniri rondodan geçirdim. Kaşar peyniri de olabilir. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle bastırıyorum. İçine sığacak kadar bir dolu tatlı kaşığı peynir ekliyorum ve güzelce kapatıyorum. Bakın bu şekilde yuvarlıyorum. Tabağıma alıyorum. Hazır. Tavama bir miktar yağ aldım. Yaklaşık yarım çay bardağı diyebiliriz. İyice kızdırdıktan sonra bakın bu şekilde elimle hafif üzerlerine bastırarak kızgın yağ atıyorum patates toplarımı. Her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra kağıt havlu serilmiş bir tabağın içerisine alıyorum. İki yemek kaşığı sıvı yağ, üzerine 1 su bardağı süt, üzerine 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Malzemelerimizi karıştıralım. 2 su bardağı un ekledim. 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum ve azar azar unumu ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. 1 bardak daha un ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı kadar un ekledim. Siz de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamurumuz toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alalım ve bu şekilde tezgahın üzerinde yoğuralım. Bakın yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Hamuru 4 eşit parçaya bölelim ve yumaklayalım. Tezgahın üzerine biraz un serperek yerleştirelim. Üzerine bir bez örtüp yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlendirelim ki kolaylıkla açabilmek için. Tavamızın içerisine bol miktarda sıvı yağ ekledim ve ocağın altını açtım. Yağımız ısınırken hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurun üzerine yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar susam serpelim. Bakın bu şekilde üzerine bastırarak
Merdane ile açalım. Hamurun altına biraz un serpebiliriz. Susamların iyi yapışması için elinizle de bastırabilirsiniz. Pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Fazla ince olmasın. Bakın bu şekilde olması yeterli. Ben bu şekilde üçgen kesmek istedim ruletle. Siz de dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kızgın yağın içerisine atalım ve bir yüzleri kızarana dek bekleyelim. Bakın kabarmaya başladılar. Her iki tarafı da altın sarısı olacak şekilde kızartalım. Yağlı kağıt serilmiş tabağın içerisine çıkartalım. Kalan hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlayalım ve kızartalım. Bakın mayalı gibi puf puf kabarıyorlar. Çok güzel oluyor ve kesinlikle içine yağ çekmiyor. Videoda gördüğünüz gibi bir paket hazır öğütülmüş humus ununu rondo veya robotun içerisine alalım. Daha sonra üzerine aynen mayalı hamurda kullandığımız gibi ilk etapta 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Gerekirse tekrardan ekleyeceğim. Robottan geçirelim. Daha sonra üzerine 2 su bardağı tahin ekleyelim. Tahini sizlere fazla gelirse biraz azaltabilirsiniz ama en az 1 su bardağı tahin eklemenizi tavsiye ederim. Daha sonra üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyelim. 1 dolu tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzunu bir anda fazla eklemeyelim. 1 adet taze sıkılmış limon suyu ekledim. Daha sonra tadına bakarak gerekirse tekrardan ilave edeceğim. Tekrardan pürüzsüz bir kıvam alana kadar robottan geçirelim. Şu an kıvamı koyu. Üzerine yarım su bardağı tekrardan ılık su ekledim. Yani toplamda 1,5 su bardağı ılık su kullanmış oldum. Tekrardan robottan geçirmeye devam edelim. Humusumuz bu aşamada hazır sayılır. Tadına bakarak tuz ve limon miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim için kıvamı ve tadı gayet güzel oldu. Kıvamı da gördüğünüz gibi süzme yoğurt kıvamında olmalı. Düz bir tabağa humusun yaklaşık yarısı kadarını aldım. Humusu tabağa yayalım. Kalan humusu kapaklı bir kabın içerisinde birkaç gün kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sarımsak eklemezseniz yaklaşık 1 hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Humusun süsleme aşamasında üzerine pul biber ve kimyon serpiştirelim. Daha sonra üzerine dilediğimiz gibi süsleyelim. Domates, turşu ve süs biberi turşusu kullanmanızı tavsiye ederim. Humusa çok yakışan malzemeler. Üzerine bol miktarda 3-4 yemek kaşığı kadar mümkünse hakiki zeytinyağı gezdirelim. Son olarak üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirdim ve maydanoz da humusa çok yakışıyor. Bu kadar pratik bir şekilde humusumuz servis için hazır. Pankekim için bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı aldım. Üzerine 1 çay bardağından yaklaşık 1 parmak kadar eksik toz şeker ekliyorum. 1 paket vanilya ekleyip biraz çırpıyorum. 1-2 dakika çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Biraz daha çırpıp üzerine 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı unu eledim ve üzerine ekledim. 1 paket kabartma tozu ekliyorum ve iyicene çırpıyorum. Hiç pütürcük kalmayacak şekilde çırpıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde akışkan bir kıvamda olmalı. Krep hamuru gibi. Tavamı kızdırdım. Kepçeyle tam ortasından tavama döküyorum. Benim tavam küçük olduğu için ben 3 tane döktüm. Daha büyük tavaya dökecekseniz daha fazla dökebilirsiniz. Bakın bu şekilde göz göz olduğun anda çeviriyorum. Her iki tarafı da kızardı. Hazır. Sürülebilir çikolata veya reçel ile servis edebilirsiniz. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık suyu ekliyorum. Üzerine 1 paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bakın bu şekilde fazla tepeleme olmasın. Silme yemek kaşığı. Çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Tekrar çırpıcı ile iyicene karıştırıyorum. Ve üzerini bir kapakla kapatıp
Üzerine bir bez örtüyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar bekletiyorum mayalanması için. Bakın yaklaşık 20 dakikadır bekleyen hamurum kabardı. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurta ekliyorum. Üzerine aldığı kadar un ekleyeceğim ama ununu azar azar ilave edeceğim. Bir miktarda un ekledim. Yoğuruyorum. Azar azar unumu ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz eklemeyi unuttum. O yüzden bu aşamada ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğruldu. Yumuşak ama ele yapışmayan kıvamda olmalı. Aslında unu aldığı kadar ama toplamda 4,5 su bardağı un aldı hamurum. Bakın bu şekilde yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Üzerini tekrar bir kapakla kapatıyorum. Yine bir bez örtüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum mayalanması için. Yarım saatin sonunda bakın gayet güzel mayalanmış, kabarmış. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar da bu şekilde tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Bakın bu püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir pişiniz olacak. Püf noktalarına lütfen dikkat edin. İyicene yoğuruyorum. Daha sonra hamurumu hiç bekletmeden tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Üzerine de biraz un serpip oklava veya merdane yardımı ile açıyorum hamurumu. Hamurumu açtım. Çok fazla inceltmedim. Yaklaşık 1 santim kalınlığında. Bir çay bardağıyla bakın yuvarlaklar kesiyorum. Hepsini kestim. Arada kalan parçaları topluyorum. Onları yeniden açacağım. Bakın kalınlığını görüyorsunuz. Çok fazla inceltmedim ama siz isterseniz daha ince de yapabilirsiniz. Her şekilde güzel oluyor bu pişi. Bakın bu şekilde. Bir mutfak bezi sermiş olduğum tepsinin üzerine diziyorum. Bakın hepsini yerleştirdim. Üzerine de yine bir bez örtüyorum. Bu şekilde yine yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bakın 15-20 dakikanın sonunda iyice kabardılar. Tavama bolca sıvı yağ aldım ve kızdırdım. Kızgın yağın üzerine hamurlarımı atıyorum. Hemen kabarmaya başladılar. Atar atmaz bir çeviriyorum önce. Bu şekilde daha güzel kabarıyor. Daha sonra her iki yüzü de güzelce kızarana dek çevirerek pişiriyorum. Bakın gayet güzel kızarmış olan hamurlarımı peçete veya kağıt havlu serilmiş olan tabağın üzerine çıkartıyorum. Hepsi de tek tek kabardılar gördüğünüz gibi. Ben 3 kilo sivri Bursa domatesi kullandım. İsterseniz normal domatesle de yapabilirsiniz. Domatesleri öncesinde iyice yıkayalım. Videoda gördüğünüz gibi kök kısmını ayırarak domatesin büyüklüğüne göre 2'ye, 3'e veya 5'e olacak şekilde dilimler halinde keselim ve yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirelim. Eğer domatesleri üst üste yerleştirirseniz güzel bir şekilde közlenmeyecektir. Haşlama gibi olacaktır. Lütfen buna dikkat edelim. Tepsi dolduktan sonra tuzlukla üzerlerine biraz tuz serpiştirelim. Biraz da yine her tarafına gelecek şekilde pul biber serpiştirelim. Son olarak yine her tarafına gelecek şekilde biraz da kekik serpiştirelim. Daha sonra 250-300 derecelik yani fırınınızın en yüksek ayarında fırını ısıtalım. Isınmış fırında domatesler közlenene dek pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık yarım saatte közlendi. Kavanozlarımızı öncesinde iyice yıkayıp kaynatalım ve temiz bir bezle kurulayalım. Sonrasında biraz közlenmiş domates kavanozun içerisine yerleştirelim. Bu aşamada közlenmiş domateslerimiz sıcak olsun. Kavanozumuz da zaten sıcak kaynattığımız için. Kavanozumuzun güzel vakumlanabilmesi için bu önemli bir püf noktası. Lütfen dikkat edelim. Daha sonra üzerine birkaç diş ince doğranmış sarımsak ekleyelim. Sarımsağı bir anda değil de ara ara eklersek daha güzel olacaktır. Hani her bir kavanoz için ben yaklaşık
3-4 diş sarımsak kullanmış oldum. Miktarı sizin arzunuza kalmış. Daha az veya daha çok da koyabilirsiniz. Üzerine tekrardan közlenmiş domatesten yerleştirelim. Kavanozun yaklaşık yarısına geldiğinde yaklaşık yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar pul biber ve biraz da kekik ekledim. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve üzerine yine közlenmiş domatesten yerleştirip kavanozu tamamen dolduralım. Üzerine yine biraz doğranmış sarımsak ekledim. Domateslerin üzerine çıkacak kadar sıvı yağ veya zeytinyağla dolduralım. Gözüme biraz az gibi geldi. Üzerine tekrardan domates ekledim. Yaklaşık bir parmak boşluk kalana dek üzerini doldurdum. Üzerine aldığı kadar yağını da ekledikten sonra hiç kullanılmamış yeni kapağı öncesinde iyice yıkadım. Daha sonra kaynatıp kağıt havluyla kuruladım ve hemen sıcakken üzerine 2 geri çevirerek sıkı sıkı kapatıyorum. Sıkı sıkı kapattıktan sonra 1-2 defa ters yüz ederek baharatlarının karışmasını sağlayalım. Daha önce dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederseniz güzel bir şekilde vakumlanacaktır. Ama ben emin olmak istediğim için biraz da kaynatmak istedim. Kaynayan suyun içerisine ters bir şekilde yerleştirelim. Yaklaşık yarı yerine gelecek kadar su olması yeterli. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynatıp suyun içerisinden alalım. Yine ters olacak şekilde tezgahın üzerine yerleştirelim. Bir gece bu şekilde bekletelim. Ertesi günü kavanozları düz bir şekilde getirip güneş görmeyen serin bir yerde veya buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ben sizlere göstermek için bir tanesini açmak istedim. Bir gün beklediği için baharatlarını da iyice içerisine çekti. Hiç bekletmeden de bu şekilde tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir kahvaltılık oldu. İsterseniz daha küçük kavanozlara porsiyonluk olarak da yerleştirebilirsiniz. Kavanozu açtıktan sonra kalan kısmını kapağını kapatarak buzdolabına kaldıralım. Yaklaşık bir hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz açık olarak. Ve lezzeti de harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.